8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Bizler deyiz. Sağ olun hocam. Hocam rinoplasti ameliyatı öncesi yapılması gerekenler nelerdir? Bence rinoplasti ameliyatının öncesinde en önemli konu hastanın ya da işte ameliyat olmak isteyen kişinin ne istediğini anlayabilmek. Yani bunun için ayrıntılı bir muayene, ayrıntılı bir görüşme gerekiyor. Çünkü istekler farklı ve ütopik olabiliyor. Yapılamayacak şeyler istenebiliyor. Onun için biz genelde zaten 3 boyutlu simülasyonu kullanıyoruz. Bu tür hastalarda ne istediğini anlayabilelim diye. Cilt yapısı önemli mi Cemal? Yani bu rinoplasti ameliyatlarında cildin ince olması, kalın olması bu tekniği değiştiriyor mu veya sonucu etkiliyor mu? Etkiliyor. Aslında bence rinoplasti ameliyatının en önemli kısmı cilt. Çünkü kalın bir cildin varsa içindeki iskeleti göstermeyeceği için hep kaba yuvarlak hatlar ortaya çıkacaktır. Ve o burunları küçültmek çok zor. Çünkü bir cilt fazlası olacak ve o cildi şekillendirmek mümkün olmayacaktır. Onun için ayrı manevralarımız var, cilt müdahaleleri var. Çünkü belli bir büyüklükten belli bir küçüklüğe, genelde rinoplasti ameliyatlarında bir tık küçülme elde etmeye çalışırız. Aslında rinoplasti kısmı içerideki iskeleti değiştirmektir ama bir şeyler yapıp cildi de küçültebiliyoruz. Bence rinoplasti ameliyatının sonucunu etkileyen en önemli şey cilt kalınlığı. Hocam kalın ciltli bir burnu düzeltmek için neler yapılmalıdır? Şimdi öncelikle hasta nasıl bir burun istiyor bu çok önemli. Kalın ciltli bir burunu küçük fındık gibi bir burun yapmak aslında mümkün değildir. Yani inanılmaz kavisli gelecek bir burun yapmak da mümkün değildir. Yani muhakkak biz farklı oranları değiştirerek aslında mesela burnu biraz daha uzatarak, tabii yüzünde abes durmayacak şekilde uzatarak cildi biraz daha germeye ve inceltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda cilt altı dokuları bir miktar çıkartarak inceltiyoruz. Kanama ya da kanlanmayı bozmadan tabii ki. Çünkü ne kadar agresif davranırsanız o kadar risk almış oluyorsunuz burada. Ama kalın ciltli hastalarımız için özel bir planlama yapmak lazım. Aynı şekilde çok ince ciltli hastalar için de özel bir planlama yapmak lazım. İnce ciltte alttaki iskeleti çok gösterdiği için bu sefer eğer bir düzensizlik varsa o kusuru da gösteriyor. Ufacık hataları bile görünür hale getiriyor. Ben özellikle yüze bazen bu ameliyatlarla birlikte yani rinoplasti ile birlikte de uyguladığını biliyorum. Yağ enjeksiyonları yapıyorsunuz. Bu enjeksiyonlar kalıcı mı? Kalıcı değil aslında. Hani %20'si civarında kalıyor, değişmiyor. Ama sonuçta yağ bir dokudur ve eriyen bir dokudur. Aslında geçici çözümlerdir. Tekrarlanan uygulamalarda sonuç verecektir. Ama yani aynı zamanda yaşlanma da devam ettiği için muhakkak bir değişiklik olur yüzde. Önemli olan neyi ne kadar sürede geçeceğini bilmek, ona göre bilgi vermek aslında. Hocam rinoplasti ile hangi kombine ameliyatlar yapılabiliyor? Rinoplasti ile tüm yüz ameliyatları yapılabilir aynı seansta. Sadece çok böyle tüm yüz germeler biraz fazla ödemleneceği için belki bir de süre çok uzadığı için tek kişinin yapması biraz zorlayabiliyor hani yorgunluk açısından. Veya tek seansta. Tek seansta yapılabilir ama hani sonuçta dikkatini dağılmaması lazım. Bu işte bir ameliyat 9-10 saat sürüyorsa tek başınaysa ona göre bir planlama ile yapmak lazım. Kombine ameliyatlar rinoplasti ile birlikte çok başarılı şekilde uygulanır. Çünkü rinoplasti ile ilgili yani belli bir sınır var. Onunla yapamadığımızı, rinoplastinin yüze uyumunu sağlamak için işte kaş kaldırmalar, göz estetikleri, işte bişektomi, elmacık kemiğinin kaldırılması, yüz germeler bunları yapınca istediğimiz orantılı yüze ulaşabiliyoruz. Evet. Peki biraz önce rinoplasti öncesi yapılması gerekenlerden bahsederken bir 3 boyutlu simülasyondan bahsettik. Eğer bir kombine işlem yapacaksak, yani bu biraz önce bahsettiğiniz ameliyatlarda rinoplastinin yanına eklenecekse bunu da
bu 3 boyutlu simülasyonla öncesinde görüp olabilecek sonucu tahmin edebilmek mümkün mü? Tabii. Yani 3 boyutlu simülasyonla tüm yüz ameliyatlarını gösterebiliyoruz. Yani şimdi tabii ki hani tüm yüz germeyi göstermek biraz daha profesyonel bir simülasyon gerektirecek de o da uzun sürecektir. Ama hani özellikle kaş ve göz yapılarının değiştirildiği, elmacık kemiğini doldurmamız gerekiyorsa elmacıkların kemiğin üzerindeki yağ dokusunda dolgu işlemleri, bazı gıdı liposuction mesela gıdı ameliyatlarını çok güzel gösterebiliyoruz simülasyonla. Göz ameliyatlarını çok güzel gösterebiliyoruz. Yani burada önemli olan fikir vermesi bize. Ameliyatı anlatabilmemiz için bir araç oluyor burada. Evet. Daha net anlatabiliyoruz. Çünkü hani bildiğin şeyi anlatmak da bir meziyet aslında. Kesinlikle. Bu da yardımcı faktörleri kullanmak lazım Ya burada. özellikle kozmetik cerrahilerde hep söylediğim şey, yani hastanın beklentisini cerrahın yapabilirliğinin oranına göre bir şey yapmak lazım. Orta noktada buluşmak Tabii lazım. cerrahın kendi sınırlarını biliyor olması lazım. Bir de estetik işlemler, senin de birkaç tane mesela boy uzatma ameliyatların oldukça zorlu ameliyatlar. Yani Aynen. psikolojik bir süreci var. Onun için ona göre de davranmamız gerekiyor. Çünkü yani aslında bir kişinin bir patolojisi yok. Sağlığını tehdit eden bir durumu yok. Yani iyiyken daha iyi olmak istiyor. Onun için hata yapma lüksümüz yok. Hiçbir zaman olmamıştır zaten bizim mesleğimizde hata yapma lüksü, ama ekstra dikkatli olmamız lazım. Güzel planlayıp girmek lazım. Evet. Hocam peki kombine ameliyat olacak izleyicilerimize önerileriniz nelerdir? Kombine ameliyat dediğimiz şey aslında Tamamlayıcı unsur yani. kombine ameliyat dediğimiz şey hasta tek başına karar verebileceği bir konu değil aslında. Yani şey diye gelemez. Çoğu zaman hani o kadar estetik bilgisi olmayabilir. Yani ben elmacık kemiğimi de kaldıracağım, burnumu da yaptıracağım, hafif de kaşlarımı kaldırayım diye gelmeleri çok olası olmuyor. Biz anlatırken cerrahi istediği sonuca ulaşması için seçenekler sunuyoruz. Yani bu da gerekebilir diyoruz. Yüzünün ne kadar değişeceğini ya da ne kadar değişmemesini istediği ile alakalı bir durum bu. Burada bence önemli olan kombine ameliyatlarda karar vermek. Herkes yüzünün orantılı ve güzel gözükmesini ister. Bunun için ufak dokunuşlar yapmanın faydası büyük. Tam onu soracaktım, yani yüz çok değişiyor mu bu ameliyatlardan sonra? Yani şöyle, yüz değişiyor ama yabancı bir insan olmuyorsunuz. Hani o kadar agresif bir değişiklik yapmıyoruz zaten. Hani bir yüz değiştirme ameliyatı değil sonuçta. Yani görsel medyada Hocam bununla burun ilgili çok şeyler var değiştiriyor ya. ama yani birebir ben çok kişiye şahit oldum. Burun değiştiriyor. Çok değiştiriyor yaptığınız iş. Burun, olumlu yönde. tabii ki burun değiştiriyor ama genelde zaten değişimden memnun oluyor hastalar. Yani Evet. zaten o değişimi de istiyor. Sadece bazıların yüzünün bir karakteristiği vardır ya, hani o karakteristik yapı değişecek mi endişesi yapıyorlar. Biz de sonuçları aslında 3 boyutlu simülasyonla gösterdiğimiz için aslında ne kadar değiştiğini de gösteriyoruz. Evet. Bir de ne kadar doğal olduğunu da önemli. Evet, Yani doğallık da çok Herkese göre değişiyor değil mi hocam doğallık? estetik cerrahiler yaptıran insanların bir de yani hani bir işlem yaptırdığım çok belli olmasının kaygısı da oluyor bazen. kimisi de işlem yaptırdım belli olsun kaygısı oluyor. Kimisinde işlem yaptırdığımı kimse bilmesin kaygısı oluyor. Herkesin ortak beklediği şey şu. Birisi sizin yanınıza geldiğinizde bugün ne kadar güzelsin, yüzünde nasıl bir değişiklik var? Bu sonucu almak istiyor. Etrafı beğensin istiyor. Evet. Bu farkı görsün istiyor. Biz de bunu anlamak için aslında estetik yapan kişilerin de bir estetik gözünün de olması lazım. Ben kabaca kendimde kendi beğendiğim yüz yapılarını hastalara sunuyorum. Kendim beğeniyorsam genelde herkes beğeniyor. Çünkü gerçekten karşıdaki beğensin diye yapılmış. Kendini daha iyi hissetmek için yapıyorsun bu işlemi. Ya bir de işlemler artık sadece ameliyatlara kalmadı. Yani o kadar çok girişimsel yöntem var ki yüzle ilgili. Genellikle bunların hepsini veya bazılarını gerekirse kombine olarak kullanabiliyorsunuz zaten, Tabii. değil mi? Yani
Her şey ameliyatla çözülecek diye bir şey Her yok. şey ameliyatla çözülecek diye bir şey yok tabii ki. Eğer patoloji çok büyük değilse mesela dolguyla çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Burada tek önemli konu bence dolgunun kalitesi ve miktarı olabilir. Yani miktar ne kadar artarsa o kadar maliyeti de artıyor. Yani uygun miktarda yapılmış dolguyla çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi ki ederim. geldiniz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ağzına sağlık. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı'ydı. Kendisiyle rinoplasti ameliyatı öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler, rinoplasti ameliyatı için cildin derisinin inceliğinin, kalınlığının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Yüze yapılan işlemlerden, ameliyatlardan bahsettik ve 3 boyutlu simülasyondan bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.